Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Etli kuru fasulye nasıl yapılır tüm detaylarını anlatmaya geldim. Daha önce kanalımda etsiz kuru fasulye tarifi vermiştim. 600 bin izlenme aldı. Çok beğenildi. Yoğun istek üzerine etli kuru fasulye tarifini de veriyorum. Kuru fasulye alırken tombul şeker fasulyesi almaya dikkat ediniz. Daha lezzetli oluyor. En lezzetli fasulye Erzurum ispir fasulyesi, fakat her zaman bulunmuyor. Fiyatı da normalden daha yüksek oluyor. 2 su bardağı fasulyeyi tencereme alıyorum. Fasulyenin üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Suyun sıcaklığı oda sıcaklığında olmalı. Bir püf noktası vermek istiyorum. Bir tatlı kaşığı tuz eklerseniz fasulyeniz daha lezzetli olacaktır. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Fasulyelerimi 12 saat boyunca bekletiyorum. Yaklaşık 12 saat geçti. Tenceremdeki fasulyelerimi alıyorum. Süzgeç yardımıyla suyunu süzüyorum. Bakın buralar çok önemli püf noktalar. Daha sonra fasulyemi musluğun altında güzelce yıkıyorum. Tekrardan tenceremi alıyorum. Üzerini geçecek şekilde su dolduruyoruz. Ocağımızın ateşi yüksek ateş olmalı. Bakın burada sizler için çok önemli püf noktalar vermek istiyorum. Fasulyenize birkaç damla limon suyu sıkarsanız fasulyeniz dağılmaz, daha lezzetli olur. Herkes söylemez, Ramazan Usta söyler. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Kaynayan fasulyenizden çıkan köpükler var ya, bu köpükleri bir süzgeç yardımıyla, bir kaşık yardımıyla alıyorsunuz. Bu şekilde fasulyeniz gaz yapmaz, şişirmez, rahatsız etmez. Bir başka püf noktası daha vermek istiyorum. Yarım su bardağı suyu dolduruyorsunuz. Soğuk olmalı. Fasulyenin üzerine şöyle döküyorsunuz. Bu şekilde fasulye kaynarken yukarı çıkan fasulyeler aşağıya iner. Tüm fasulyeler aynı oranda pişer. Arkadaşlar, fasulye piştikten sonra suyunu muhakkak döküyoruz. Fasulyeleri tekrardan yıkıyoruz. Bu şekilde fasulyeniz daha lezzetli olacak. Şimdi diyecekler ki ustam suyu dökülmez, ustam vitamini kaçtı. Hepsine kulağımızı tıkıyoruz. Kesinlikle dinlemiyoruz. Ramazan Usta'nın yaptığı gibi yapıyoruz. Şimdi pişirme sırası. Arkadaşlar, 2 yemek kaşığı sıvı yağı döküm tencereme aldım. Şöyle 400 gram dana etim var, kuşbaşı kesilmiş. Önce dana etimi tencereme alıyorum. Etimin her tarafının mühürlenmesini sağlıyorum. Karıştırıyorum. Birazdan suyunu salacak. Kendi suyunda bu etimizi güzelce kavuracağız. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımın ateşini en kısık ayara alıyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 30 dakika geçti. Etimizi kontrol ediyoruz. Bakın suyunu çekmiş. Etimiz yumuşacık, lokum gibi olmuş. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Şöyle etimi tekrardan 2 dakika boyunca kavuruyorum. Bir adet soğanı küçük küçük kestim. Soğanın küçük küçük kesilmesi çok önemli. Tencereme alıyorum. Etimle soğanımı şöyle kavuruyorum. Domates ve biber salçasından oluşan karışık bir salçam var. 1 yemek kaşığı karışık salçamı aldım. Salçayı yarım su bardağı su ile açıyoruz. Arkadaşlar, şöyle soğanımın rengi değiştikten sonra salçalı suyumu döküyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Salçamız kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar unu alıyorum. Tenceremin orta bölümünü açıp unu tencereye ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar da kavuruyorum. Unun buradaki faydası fasulyemizin suyunun daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Bir başka püf noktası daha göstermek istiyorum. 1 çay bardağı domates rendesi kullanacağım. Sizler 1 adet domatesin kabuklarını kesip domatesi de kullanabilirsiniz. Fakat ben domates rendesi kullanıyorum. Domates rendesini ekledikten sonra şöyle güzelce kavrulmasını bekliyorum. Kavrulduktan sonra kuru fasulyelerimi tencereme alıyorum. 2 dakika boyunca fasulyelerimi burada kavuruyorum. Kuru fasulyeye su eklerken
üzerini geçecek kadar eklemenizi öneriyorum. Çok fazla eklemeyin. Daha sonra bunun telafisi olmaz. Ben üzerini geçecek kadar ılık su ekledim. Kaynamasını bekleyeceğim. Arkadaşlar tenceremin kapağını kapatıyorum. Şöyle 10 dakika boyunca orta ateşte kaynamasını bekliyorum. 10 dakika geçtikten sonra gördüğünüz gibi kaynamış. Tenceremi ocağımın başka bir gözüne alıyorum. Kısık ayarda burada pişireceğim. 10 dakika bu şekilde pişirdikten sonra baharatlarını atıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da karabiber atıyorum. Baharat miktarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatıyorum. 20 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. 20 dakika geçti. Artık fasulyelerim pişti. Ocağımızın ateşini kapattık. Şimdi bir püf noktası daha vermek istiyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağını fasulyelerimin üzerine parça parça ekliyorum. Tereyağının o güzel lezzetini, kokusunu daha güzel alacağız. Tenceremin kapağını kapatıyorum. 20 dakika boyunca dinlenmesini bekliyorum. 20 dakika geçti. Tenceremin kapağını açtım. Bakın efsane bir kuru fasulye sizleri bekliyor. Nasıl görünüyor? Güzel değil mi? Bence harika oldu. Servis tabağına alıp şöyle yakından sizlere göstermek ve tadına da bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tadım sizler için arkadaşlar. Efsane olmuş, muhteşem olmuş. Ben çok beğendim. İnanıyorum ki sizler de benim yaptığım gibi yaparsanız çok ama çok beğeneceksiniz. Benim kıymetli izleyicilerim, değerli takipçilerim, Ramazan Usta bugün sizlere etli kuru fasulye nasıl yapılır tüm detaylarını, tüm püf noktalarını vermeye çalıştı. Ramazan Usta'nın yaptığı gibi yaparsanız inanıyorum evinizde harika nefis kuru fasulyeler yapacaksınız. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.